Bu hafta en son çektiğim NFT videosunun devamı niteliğinde bir how to videosu çekeceğiz. Çünkü o videonun altında bana en çok sorduğunuz soru, keza bana Instagram'dan yazdığınız mesajlarda da en çok sorduğunuz soru, biz nasıl NFT yaparız oldu. Dolayısıyla bugün birlikte adım adım bir NFT mint edeceğiz. Ayrıca o videoyu izlemediyseniz yukarı koyuyorum. Orada söylediklerimi tekrar etmeyeceğim. Dolayısıyla eğer istiyorsanız giriş niteliğinde onu izleyebilirsiniz. Bu videoyu şöyle tasarladım. Aşağıda search bar'dan görebilirsiniz. Parçalara böldüm. Ama ilk kısmını herkesin izlemesini öneririm. Çünkü teknik altyapıyı birazcık anlatacağım. Ondan sonra işte sanatçıysanız, işte ünlü biriyseniz veya işte benim gibi sıradan bir ölümlüyseniz spesifik bölüme tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Ama ben tamamını izlemenizi öneririm. Çünkü her yerde işinize yarayabilecek bilgiler olabilir. Şimdi her kim olursanız olun, ilk ihtiyacınız olacak şey yaşadığınız ülkede hizmet veren bir elektronik cüzdan. Mesela Türkiye'de yaşıyorsanız Binance, BTC Türk Pro, hatta Crypto.com gibi bir servisten bir elektronik cüzdan edinebilirsiniz. Bu cüzdan niye lazım? Mint etmek ve genel olarak blockchain üzerinde herhangi bir işlem yapmanın belli bir bedeli var. Ayrıca yarın bir gün umarım NFT'nizi satarsanız onun bedelini de bu cüzdan üzerinden işte TL'ye çevirip banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Fakat bu cüzdan sizin NFT satışı yapılan platformlarla doğrudan etkileşime girmenize izin vermeyecek. Dolayısıyla ihtiyacınız olan bir ara seviyede cüzdan daha. Buna da MetaMask deniyor. MetaMask'in linkini aşağıya koyacağım. Oradan sitesine girip bir hesap oluşturabilirsiniz. Cüzdanınızı oluşturduktan, orada hesabınızı açtıktan, MetaMask'te de hesabınızı açtıktan sonra bu ikisini birbirine bağlamanız gerekiyor. Bu çok zor değil. MetaMask'inize giriş yaptıktan sonra buradaki hesap bilgilerinizi kopyalayıp açtığınız elektronik cüzdan üzerinden kendinize bir miktar Ethereum gönderebilirsiniz. Ben bugün minting yapacağımız için kendime bir miktar para gönderdim. Minting faaliyetinin hem sitesine göre farklılık gösteren hem de sistemin yoğunluğuna göre farklılık gösteren bazı gas fee denen bir bedeli oluyor. O yüzden bir miktar para bulundurmakta fayda var. Şimdi elektronik cüzdanınızı oluşturduktan, MetaMask hesabınızı açtıktan ve bunları birbirine bağladıktan sonra artık minting yapma aşamasına geliyorsunuz. Minting biliyorsunuz herhangi bir dijital dosyanın blockchain üzerinde bir zincir haline getirilerek işte satılabilir hale getirilmesi işlemi. Bunu yaparken önemli soru sizin kim olduğunuz. Dolayısıyla siz bir sanatçı mısınız, yoksa ünlü biri misiniz veya herhangi bir şekilde NFT yapmak isteyen ama işte esasında sanatçı veya ünlü olmayan sıradan biri misiniz? Burası önem teşkil ediyor çünkü doğru platformu bulmanız gerekecek. Eğer sanatçıysanız kürasyon yapılan platformlarda satış yapma şansınız olabilir. Bu neden önemli? Çünkü NFT çok popülerleştiği için aslında sonsuz sayıda NFT üreticisi var. Fakat koleksiyoner, özellikle de bu işe para yatırmaya hazır olan koleksiyonerlerin sayısı sınırlı. Sınırlı sayıdaki bu koleksiyonerlerin dikkat süreleri de oldukça sınırlı. Dolayısıyla bu herkesin NFT yapabildiği OpenSea, Rarible, Mintable gibi sitelerde vakit geçirmiyorlar. Daha ziyade seçilmiş sanatçıların olduğu işte Nifty, Gateway, Maker's Place gibi sitelerde alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla buralarda olmak size görünürlük kazandıracak ve daha büyük koleksiyonerlere daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Tabi buraya çok hızlı bir şekilde giriş yapmak mümkün değil. Her büyük sitenin kendi başvuru süreci var. Bunlar çok zor değiller fakat birazcık vakit alabiliyorlar. Dolayısıyla bir an önce portfolyonuzu oluşturmanızda fayda var. Bu sitelere başvurduğunuzda genelde girdiğinizde mesela şu an Nifty Gateway sayfasına bakıyoruz. Başvurular genelde aşağı taraflarda oluyor. Mesela burada görüyorsunuz. Buradaki adımları takip ederek başvurma şansınız var. Bu sitelerde eserinizin karşılığını bularak satma şansınız daha yüksek. Üstelik sizin eseriniz satıldığı zaman satın alan koleksiyoncu ikinci bir kişiye sattığı zaman, ki buna ikinci el pazarı deniyor, orada satılan eserinizden de %10 pay alıyorsunuz. Fakat kürasyonlu sitelerden satmanın şöyle de bir negatif tarafı var. Burada %15 gibi satış başına bir komisyon ödüyorsunuz ve adım adım her şey genel olarak burada daha pahalı. Fakat yine de satabiliyorsanız sanatçı olarak satabileceğiniz en ideal yerler Maker's Place, Nifty Gateway, SuperRare, belki Foundation gibi kürasyon yapılan siteler. Sanatçı olmadığınız ama ünlü olduğunuz bir durumu farz edelim şimdi. Kendiniz sanatçı değilsiniz ama organik olarak erişebildiğiniz geniş bir kitle var. Bu şekilde de aslında NFT satarak önemlice bir gelir elde etmek mümkün. Mesela bir meme olduğunuzu farz edelim. Bu Overly Attached Girlfriend diye bir meme vardı, belki hatırlarsınız. Bu meme'deki kız o meme'i $411.000 sattı.
Keza aynı şekilde Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse Sabah Tümer'in de kahkahasının işte 5.5 Ethereum'a satılması bu şekilde oldu aslında. Eğer siz herhangi bir siteden, mesela daha ucuz minting yapılan sitelerden birinde NFT oluşturduğunuzda bunu kendiniz satıp duyurusunu yapıp pazarlayabiliyorsanız o zaman buradan hala bir miktar gelir elde etme şansınız oluyor. Şimdi ne sanatçısınız ne böyle çok ünlü birisiniz, işte bir anda 10 binlere 100 binlere ulaşabiliyorsunuz ama siz de NFT yapmayı denemek istiyorsunuz. O zaman bunu en ucuza ve makul şekilde yapmanın yolu OpenSea'ye girmek. OpenSea'ye girdiğimizde bir kere görüyorsunuz burada MetaMask'im açık durumda. Burası siteye bağlandı. Bir hesap oluşturmuştum zaten. Ve ilk siteye baktığınızda gördüğünüz şey The Largest NFT Marketplace. Hemen altında da Create tuşu var. Yarat tuşu. Ona basıyorum. Ona bastığım zaman önüme böyle bir ekran çıkıyor. Burada hemen Create zaten seçeneği var. Bir koleksiyon yaratıyorum. Ve koleksiyon için bir logo gerekiyor. Bu koleksiyona logo olarak en son yaptığım NFT videosunun thumbnail'ının bir kısmını koydum. İkinci yapmam gereken şey bu koleksiyona bir isim yaratmak. Hemen ona bir isim vereceğim. Daha sonra da bir description yapmadan kaydetmeyi deneyeceğim. Koleksiyonu oluşturduk. Koleksiyonu oluşturduktan sonra şimdi dün akşam uğraşıp yaptığım bir video, kısa bir video var loop gibi. Onu mint edeceğiz birlikte. Burada Add New Item diye bir buton görüyoruz. Ona bastığımız zaman şimdi bir imza istiyor. Burada MetaMask'im ile sitenin arasında bir anlaşma yapmak gerekiyor. Onu onaylıyorum. Şimdi buraya dosyamı drag and drop veya seçerek buraya dosyamı yüklüyorum. Burada bir diğer ihtiyacım olacak şey bir preview image. Buraya da şimdi bir ön izleme fotoğrafı yükleyeceğim. Onu da aldığım bir screenshot olarak kullanıyorum. Şimdi bir isim bulmamız gerekiyor. İsim olarak Justin Ordinary. Description yazmayacağım. Şimdi Create'e basıyorum. Bir minting süreci başladı. Bu birazcık zaman alabiliyor. A few moments later. Evet, minting işlemi tamamlandı. Aşağı yukarı 2,5-3 dakika kadar sürdü. Buradan şimdi sell'e bastığımızda fiyat belirleme gibi şeyler yapabileceğiz. Şimdi bunu ne kadara satmak istiyoruz? Fiyatınızı belirlerken birkaç şey yapma şansınız var. Bunlardan ilki belirli bir fiyat belirleyip işte ilk bu fiyatı karşılamayı kabul edenin o eseri alabilmesi. Veya yine açık arttırma gibi bir tercihiniz var. Dolayısıyla işte belli bir minimum bir tekliften itibaren açık arttırma başlıyor. Onun üzerine çıktıkça eğer çıkarsa en yüksek fiyatı veren açık arttırmanın sonunda esere sahip oluyor. Reserve price 1 Ethereum. Bu demektir ki eğer bu açık arttırma tarihi dolduğunda 1 Ethereum'luk bir teklif varsa o teklifi veren kazanacak. Altında kalan teklifler için benim bu teklifi kabul etmem gerekecek. Reserve price'ı daha aşağı indiremiyorum çünkü sitenin bu sabitlediği bir reserve price. Fakat açık artırmanın ne zaman biteceğini seçebiliyorum. Mesela çarşamba günü Nisan ayının 14'ünde bu açık artırma tamamlanacak şekilde seçelim. Diğer kürasyonlu sitelerden farklı olarak OpenSea %15 değil sadece %2,5 alıyor. Fakat burada ikinci el pazarında satılırsa eğer eseriniz onun üzerinden bir komisyon alacağınıza dair bir bilgi şu sayfada görünmüyor. Evet, Post Your Listing diyerek fiyatını da belirlemiş olduk. Şimdi burada bizden bunun için gerekli fiyatı ödememizi isteyecek. Gas fee 92.82 dolar. Bu OpenSea'de ödediğiniz fiyat ilk hesabınızı aktifleştirmek için ödediğiniz fiyat. Bunun ötesinde bir daha bir para ödemiyorsunuz. Dolayısıyla devamlı olarak üretmeye devam ederseniz OpenSea'de bu ilk ödediğiniz fiyat üzerinden ekstra bir gas fee ödemiyorsunuz. Bunu beklerken siz de mint ettiğimiz videoyu izleyin bir yandan. Evet, sonunda yayınlanmayı başardık. Çok uzun sürdü, biraz sorunlu oldu ama ilk NFT'mizi yaptık gibi duruyor. Şimdi burada hemen bir e-mail girmek gerekecek ki biri bid yaptığında veya satıldığında size haber verebilsin. Ben de böylelikle ilk NFT'mi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi aslında birazcık sabır isteyen ama çok da zor olmayan bir süreç. OpenSea'de özellikle bu yaptığınız maliyetler tek sefere mahsus. Dolayısıyla buradan devamlı olarak iş koymaya devam edecekseniz aslında bir seferlik bir maliyet olarak düşünebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz az önce yaptığım NFT'nin linkini aşağıya koydum. Ona teklif verebilirsiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu likelayabilirsiniz. Bir sonraki videoda
Görüşürüz.